Merhabalar, Doktor Hakan Klinik'ten herkese selamlar. Hakan hocamızla saç ekimine ve saç dökülme tedavilerine yönelik sohbetlerimizde. Hocam bugünkü soruyu nasıl soracağımı da çok bilemiyorum. Ama en çok sorulan soru herhalde bu soru. Evet. Yani saç ekimi düşünen, bir takım araştırmalara giren, bir takım belki kliniklerden bilgilendirme alan kişiler çok da haklı olarak hangi teknikle saç ektireceklerini falan düşünmeye başlıyor. Hangisinin daha iyi olur ama orada bize en çok sorulan soru FUE mi, DHI mı gibi bir soruyla zaten bu taleplerini dile getiriyorlar. Biz de bu soruya neden soracağımı bilemiyorum derken tabii aslında çok da doğru bir soru olmadığını bildiğim için böyle söyledim. Ben onlara şöyle cevap veriyorum. Hem FUE hem DHI. Evet, aslında yani bir taraftan bizim şu anda uyguladığımız teknik aslında hem FUE hem DHI. Peki Evet. neden öyle ya da bu soru neden bize göre garip? Yani burada bir terminolojik bir karmaşa var. Yani kavram karmaşası var açıkçası terminolojide. FUE tabii ki alım yöntemi olarak bizim aslında Follicular Unit Extraction dediğimiz İngilizcesi. İşte bunun baş harflerinden oluşan bir terminoloji aslında. Bir folikülün bütün ünitesiyle damar, sinir paketi, etrafındaki dokusu, saç teli ve saç köküyle birlikte çıkarılması işlemi FUE olarak FUE zaten adlandırdığımız ekim bir yöntemi tekniği değil. yani. Zaten Yani bir o kere bir baştan, alım evet. yöntemi. Yani FUT mu FUE mi diye sorulabilir bu Evet, soru. yani eski Evet. teknikle karşılaştırılıp hangi alım Karşılaştırılabilir. tekniği daha iyi Tabii. diye sorulabilir. Burada biraz elma ile armudu karşılaştırmış Evet, biraz öyle bir durum durumdayız yani. O nedenle biz izleyicilerimize bu karmaşayı ortadan kaldırmak için kesin bir dille şunu söyleyebiliriz ki FUE dediğimiz kavram aslında alım yöntemidir. Yani o yüzden ekim yöntemi değil. Doğru soru nasıl olmalı? Doğru soru pensetle mi ekim, DHI yöntemiyle mi ekim? Aslında bu soruyu soran kişiler bunu kastediyorlar. Sadece Tabii. belki de yanlış bilgilendirdikleri için. Çünkü bu şekilde bilgilendiriliyor. Yani artık bizim aramızda bile konuşulurken FUE mi yapacağız, DHI Evet, mi yani yapacağız biz de gibi hastalığı yani bir saç şey var. ektirecek kişilere anlatırken anlayabilmeleri için biz de artık bu bile bu yanlış Bu kavramları yanlışı kullanıyoruz. Ama kullanmak aslında zorunda normalde doğru olan şey FUE bir alım tekniği olduğu için ve DHI da bir ekim tekniği olduğu için zaten ikisi karşılaştırılabilecek şeyler değil. Evet. Doğrusu kalem... Mesela çok özür dilerim. Mesela şöyle sorulabilir. FUE safir mi? FUE DHI mi? Evet. Mesela o olabilir. Çünkü hani safir dediğimiz zaman artık o pensetle ekileceği belli. Evet, belli mesela. zaten. Evet. Evet, aslında oraya da değinmişken o zaman doğru yani ya da bu kişilerin sormaya çalıştıkları soru aslında safir bıçaklarla ekim bölgesinin önce kanalların açıldığı, sonra greftlerin tek tek bir penset yardımıyla yerleştirildiği teknik mi? Yoksa önceden toplu bir kanal açma işlemine gerek kalmadan o toplanılan köklerin tek tek kalemlere dizilip alıcı bölgeye yerleştirildiği teknik mi? Aslında bunu sormak istiyorlar. Evet. Dolayısıyla biz artık buradan devam edelim hocam. Yani bu iki ekim tekniğini karşılaştıracak olursak penset ekimi ve kalem ekimi. Buradaki avantajlar, artılar, eksiler nelerdir sizce? Nelerdir? Evet, şimdi tabii ki yine her zaman söylediğim gibi içinde bulunduğumuz kliniğin ekiple ve hangisinde daha tecrübeliyse doğru olan yöntem odur. Bir kere tecrübe önemli. Hangisinde tecrübeniz var? Ama tabii ki kliniklerin içerisinde her iki tekniği de iyi uygulayabilen tabii ki ekipler var. O nedenle ben şimdi ekipleri karşılaştıracağım. Biz de zaten iki tekniği de çok iyi uygulayabilen bir öneriyoruz kliniğiz. hastalara Tabii uygunluklarına göre. Kesinlikle öyle. Ama şimdi ben kendi tecrübemden ancak yola çıkarak bunu cevaplayabilirim. Benim için mesela DHI ekimi FUE'ye göre bakın yanlış kullandım dil alışkanlığı. Evet, yani biz artık buna çünkü biz de böyle tamamen alışmış durumdayız. Evet. Çünkü bu da güzel oldu. Kolay da oldu yani bu arada. aslında güzel bir yanlış Evet. kullanım oldu. Bunun ne kadar yanlış dilimize yerleştiğini ispatlamış olduk. Benim bile dilime yanlış işlemiş yani bu iş. O yüzden hani kullananların da bir hatası yok. Tabii ben kendi tecrübeme dayanarak bu iki tekniği karşılaştırdığımızda yani iki tekniği de başarıyla uygulayan bir klinik olarak bunların birbirlerine üstünlüğü olduğunu söyleyemem. Şu şöyle üstündür, bu böyle üstündür diyemem. Ama ben hani DHI'ye biraz daha yakın olan bir hekimim. Çünkü DHI'nin mesela bazı hastalarda daha sık ekime imkan tanıdığını biliyorum. Artı bazı hastalarımız saçlarının kesilmesini istemiyor. Zaten o hastalarda DHI tekniğinde daha iyi sonuçlar zaten olabiliyor. başka bir şey yapmak neredeyse mümkün olmayabiliyor. Yani kanal açıp penset ekimi yapmak mümkün olmayabiliyor. Tabii saçını kesmediğimizde bu olabiliyor. Yani aslında yine kişiye göre bir teknik seçmek, ekim bazı tekniği seçmek gibi hastalarda bir da durum var. biliyorsun DHI ile ekim yapmak da daha zor olabiliyor. O zaman onlarda da daha sert dokusu olanlarda falan mecburen safir tekniğini Tekniği vakanın ortasında değiştirdiğimiz zamanlar oluyor. Olabiliyor, yani baştan tabii. DHI olarak planladığımız ama
bir takım sebeplerden Tabii. DHA uygun olmayan aday. Şimdi çok da detaya girip hocam hani şey de yapmak istemiyoruz Tabii, tabii ama özet olarak bunların olduğu durumlar oluyor. Yani işte sonuç olarak şunu söyleyeyim. Saç ekimiyle ilgileniyorsanız iki tekniği de gayet iyi uygulayabilir olmalısınız. Hangi hastaya hangisi uygunsa o tekniği uygulamalısınız. Bence Evet. böyle. Peki hocam teşekkürler. Yani soruya zaten daha doğrusu videoya işte bilinçli bir şekilde aslında bir yanlış bir karşılaştırmayla başladık. Evet. Orada da aslında işte iyi oldu. Fue'nin aslında bir alım tekniği, işte DHA'nin bir ekim tekniği olduğundan Aynen. bahsettik ve sonrasında aslında o soruyu soranların neyi kastettiklerini düşünerek iki ekim tekniğini, işte penset ekimi ve aslında DHA denilen, ki aslında DHA da belki sonradan çıkmış bir kavram, aslında kalem ekimi. Evet. Penset ekimi ve kalem ekimini karşılaştırdık. Biz de dediğiniz gibi iki tekniği de uygulayan, ikisinde de sonuç alan. Çünkü şey de var hocam, onu da söyleyeyim. Klinikler tabii şey de yapabiliyor. Belki birçok klinik, şimdi yanlış da söylemiş olmayayım ama tek bir teknikle hareket ettikleri için tabii hastaları bilgilendirirken tabii uyguladıkları tekniği övüyorlar doğal olarak. Aslında bu Tabii. sorular da buradan birazcık türüyor yani. Olabilir. Çünkü birisi çıkıyor diyor ki DHA çok çok iyi diyor, işte şu yüzden iyi diyor. Çünkü belki de sadece DHA uygulayabilecek bir donanımı şeyi var ya da bir altyapısı var. Diğer klinik işte penset ekimi yaptığı için ve başka kalem ekimi yapmadığı için onu çok iyi, öbüründen çok üstünmüş gibi anlatıyor. Doğal olarak Tabii. saç ektirecek kişilerde bu soru işaretleri oluşuyor. Çünkü haklı olarak bir taraf kalem ekimi daha iyi diyor, bir taraf penset ekimi. Ama biz iki tekniği de uygulayan bir klinik olarak belki bizim bakış açımız, hani bizim bu konuya yorumumuz ya da sizin daha değerli. Çünkü birinin üzerine çıkartmak Daha için objektif biz, yaklaşabiliyoruz. sebebimiz de yok aslında. Tabii çünkü yani. biz hani öyle bir kliniğiz ki işlemin ortasında bile tekniği değiştirerek hasta değiştirebiliyoruz. için en uygun neyse onu yapabiliyoruz. O Evet. yüzden bence de doğru bir yaklaşım oldu bu tespit. Evet, o yüzden bence bu konuya da yeterince değinmiş olduk. Zaten daha detaylı bilgi isteyen kişiler de bize ulaştıklarında biz daha detaya giriyoruz. O zaman hocam bu sohbetimizin de sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda yine çok merak edilen ya da çok sık bize sorulan bir konuyla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.